Merhaba. Kaynaklarınıza özel bu derinlemesine bakışa hoş geldiniz. Bugün konumuz zeka. Ama belki de aklınıza ilk gelen türden değil. Evet, yani şu IQ testlerinin ölçtüğü şeyden biraz farklı bir yere odaklanacağız. Aynen öyle. Hiç düşündünüz mü? Mesela çok parlak zekalı, analitik düşünen biri nasıl oluyor da bazen şaşırtıcı derecede mantıksız, hatta aptalca bir karar verebiliyor? İşte kaynaklar tam da bu noktaya parmak basıyor. Cevap, o bildiğimiz akademik zekanın bizim duygusal yaşantımızda pek de doğrudan bir ilişkisi olmamasında yatıyor olabilir diyorlar. İşte burada da duygusal zeka yani EQ kavramı devreye giriyor. Kesinlikle. Bu kavram kaynaklarda da gördüğümüz gibi yani dünyanın bir ucundan diğerine yayılmış durumda. Almanya'dan tutun Malezya'ya kadar iş dünyası, okullar her yerde konuşuluyor. Peki tam olarak ne demek bu EQ ve bizim için yani dinleyenler için neden önemli? Amacımız da bu zaten. Kaynaklardan yola çıkarak EQ'nun özünü, yani ne olduğunu, neden kritik olduğunu ve belki de en önemlisi nasıl geliştirilebileceğini konuşmak. Kendini tanımaktan ilişki yönetimine kadar geniş bir konu. Harika. O zaman başlayalım. Duygusal zeka nedir tam olarak? Kaynaklar 5 temel alandan bahsediyor sanırım. Evet, 5 ana başlık var. Birincisi kendi duygularını tanıma, yani öz bilinç. İkincisi bu tanıdığın duyguları yönetebilme. 3. Kendini motive etme. Hı hı. Dördüncüsü başkalarının duygularını anlama, yani empati ve beşincisi de ilişkileri yürütebilme becerisi. Ve en ilginç tarafı da hani IQ biraz daha sabit kabul edilir ya, bu duygusal beceriler öğrenilebiliyor, geliştirilebiliyor. Bu müthiş bir şey aslında. Kesinlikle öyle. Peki neden bu kadar önemli bu beceriler? Kaynaklarda Doktor Damasio'nun çalışmaları var mesela, çok çarpıcı. Evet, ondan bahsedelim biraz. Beynin duygusal devreleri hasar gören hastalar var. Bu hastalar en basit gündelik kararları bile vermekte inanılmaz zorlanıyorlar. Yani duygular olmadan karar veremiyor muyuz? Mantık yetmiyor mu? İşte onu gösteriyor. Yani duygularımız olmadan rasyonel dediğimiz kararları bile alamıyoruz aslında. Hissetmek, düşünmenin bir parçası, hatta belki de ön koşulu. Bu gerçekten ilginç çünkü genelde tam tersini düşünürüz. Hani duygusal davranma, mantıklı ol deriz ya. Aynen öyle. Demek ki işler o kadar basit değil ve bu sadece kişisel kararlarımız için değil, ilişkilerimiz için de geçerli. Mesela Gottman'ın araştırmaları var kaynaklarda geçen. Evlilikler üzerine olanlar değil mi? Evet, mesela eleştiri yaparken doğrudan kişiliğe saldırmak ya da sorun çıktığında kendini kapatıp duvar örmek gibi davranışlar ilişkiyi bitirebiliyor diyor. Çok yıpratıcı gerçekten. Ama şunu da ekliyor, ilişkiyi onarma çabaları, yani bir tartışmadan sonra özür dilemek, anlaşmaya çalışmak falan, bunlar çok hayati. Bu da yüksek EQ gerektiriyor tabii. İlişkiler tamam. Peki ya başarı? Orada durum nasıl? Orada da EQ'nun rolü büyük. Kaynaklar zirvedeki sporcuları, müzisyenleri inceliyor. Onları o zorlu antrenman programlarına, o sıkı çalışmaya devam ettiren şey ne? İçsel motivasyon. O akış hali dedikleri şey mi? Tam olarak o. Bir işe kendini tamamen kaptırdığın, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın o an. Ustalığın anahtarı bu diyorlar. Hatta ilginç bir detay var. Başarılı öğrenciler ders çalışırken daha çok akışa giriyormuş. Hmm. Daha az başarılı olanlar ise bu akış hissini daha çok sosyal aktivitelerde, arkadaşlarla vakit geçirirken buluyorlarmış. Bu da ilginçmiş gerçekten. Peki sağlıkla bir bağlantısı var mı tüm bunların? Olmaz mı? Çok net bağlantılar kuruluyor. Mesela kronik öfke, düşmanlık gibi duygular Evet. kalp hastalıkları riskini artırabiliyor deniyor. Sürekli stres, kaygı. Bunlar da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Yani bizi hastalıklara daha açık hale getiriyor. Soğuk algınlığı gibi basit şeylere bile. Aynen öyle. Duygusal dünyamız bedenimizi doğrudan etkiliyor. Peki beyinde nasıl oluyor bütün bunlar? O mekanizma nasıl işliyor? Kaynaklarda amigdala diye bir bölgeden bahsediliyordu. Evet, amigdala. Beynin duygusal alarm merkezi gibi düşünebiliriz. Tehlike algıladığında bazen düşünme merkezimiz olan neokorteksi, yani mantıklı kısmı adeta bypass edip direkt tepki verdiriyor bize. O duygusal korsanlık dedikleri şey bu mu? Hani aniden parlayıp sonra niye öyle yaptım ki dediğimiz anlar. Tam olarak o. Ledox'un fare deneyi var mesela. Bunu çok güzel gösteriyor. Sesi elektrik şokuyla eşleştirdiğinde beynin işitme korteksi çıkarılmış fareler bile korkmayı öğreniyor.
Çünkü sinyal direkt amigdalaya gidiyor. Vay canına. Ama iyi haber şu ki beyin esnek diyorsunuz. Yani bu tepkiler öğrenilebilir, yönetilebilir. Kesinlikle. Beynimiz inanılmaz esnek. Tamam, mizaç diye bir şey var. Hani doğuştan getirdiğimiz bazı eğilimler. Kaga'nın utangaç ve atılgan çocuklar üzerine araştırması bunu gösteriyor mesela. Evet, o ilginçti. Doğuştan gelen bir temel var yani. Var, evet. Ama bu kader değil. Kaga'nın kendi çalışması bile gösteriyor ki doğru çevre, doğru deneyimlerle bu eğilimler yönetilebilir, hatta değişebilir. Yani umut var. Kesinlikle. İşte bu yüzden sosyal ve duygusal öğrenme, yani SEL programları çok önemli hale geliyor. Okullarda çocukları bu becerileri öğretiyorlar. Kaynaklarda örnekler de vardı sanırım. Nueo Okulu, New Haven. Evet, Nueva Okulu'nda öz bilim diye bir ders var mesela. Ya da New Haven'daki programlar. Çocuklara çatışma çözmeyi, empati kurmayı, duygularını yönetmeyi öğretiyorlar. Bu hem kişisel gelişimlerine hem de akademik başarılarına yansıyor. Yani aile ilk okulumuz olsa da bu beceriler sonradan da öğrenilebiliyor. Aynen öyle. Hayat boyu öğrenilebilecek ve güçlendirilebilecek beceriler bunlar. O zaman toparlayacak olursak, kaynaklardan çıkan ana fikir şu: duygusal zeka yani EQ, kendimizi anlama şeklimizi, başkalarıyla kurduğumuz ilişkileri, hayatın zorluklarıyla başa çıkma biçimimizi, yani kısaca hayatımızın her alanını derinden etkiliyor. Ve sadece mutluluk ya da iyi ilişkiler için değil, sağlığımız için, başarımız için de kritik. Ve en güzel tarafı da geliştirilebilir olması. Sabit bir şey değil. Kesinlikle. Belki de dinleyicilerimiz için kapanışta şöyle bir düşünce egzersizi olabilir. Tüm bu konuştuklarımız ışığında kendi duygusal becerilerinizi geliştirmek için bugün şimdi atabileceğiniz küçücük bir adım ne olabilir? Güzel soru. Belki sadece o an hissettiğiniz bir duyguya odaklanıp şu an ne hissediyorum diye sormak ve adını koymak. Ya da bir tartışma sırasında bir an durup karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışmak. Küçük bir adım bile olsa. Evet, bu keşif yolculuğu tamamen bize ait. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.